Antik Roma döneminde, arenalar sadece savaşların ve dövüşlerin sahnelendiği yerler değil, aynı zamanda toplumsal hayatın merkeziydi. Bu arenalar, Roma İmparatorluğu'nun gücünü ve ihtişamını sergilemek için kullanılırdı. Bugün, bu arenaların tarihini, gladyatör savaşlarının nasıl organize edildiğini ve bu kültürün Roma toplumu üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. Amacımız, sizlere bu dönemin heyecan verici ve bir o kadar da kanlı dünyasını daha yakından tanıtmak. Antik Roma arenaları, Roma İmparatorluğu'nun gücünü ve kültürel zenginliğini yansıtan muhteşem yapılardı. Bu arenalar, halkın eğlence ihtiyaçlarını karşılamak ve Roma'nın büyüklüğünü sergilemek amacıyla inşa edilmişti. İmparator Vespasyan tarafından milattan sonra 72 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus tarafından milattan sonra 80 yılında tamamlanan Kolezyum, yaklaşık 50.000 izleyiciyi ağırlayabilen devasa bir yapıdır. Kolezyum ve benzeri arenalar, Roma mimarisinin ve mühendisliğinin en çarpıcı örneklerindendir. Bu yapılar, karmaşık mühendislik çözümleri ve yenilikçi inşaat teknikleri kullanılarak inşa edilmiştir. Örneğin, Kolezyum'un altındaki Hipogeum adı verilen karmaşık tünel ve odalar sistemi, gladyatörlerin ve hayvanların arenaya hızla çıkmasını sağlardı. Ayrıca, arenanın zemininde bulunan mekanik kapaklar sayesinde, sahne anında değiştirilebilirdi. Arenaların tarihçesi, sadece mimari başarılarla sınırlı değildir. Bu yapılar, Roma toplumunun sosyal ve kültürel hayatında merkezi bir rol oynamıştır. İmparatorlar, gladyatör oyunlarını ve hayvan dövüşlerini düzenleyerek, halkın desteğini kazanmayı ve güçlerini pekiştirmeyi amaçlamışlardır. Bu etkinlikler, Roma vatandaşlarına ücretsiz olarak sunulmuş ve büyük ilgi görmüştür. Arenalar, aynı zamanda Roma'nın fethettiği topraklardan getirdiği egzotik hayvanlar ve esirlerle düzenlediği gösterilerle, imparatorluğun genişliğini ve çeşitliliğini de gözler önüne sermiştir. Bu gösteriler, halkın Roma İmparatorluğu'nun büyüklüğünü ve zenginliğini hissetmesini sağlamıştır. Antik Roma arenaları, mimari ve mühendislik harikaları olarak kabul edilir. Bu yapılar, hem estetik hem de işlevsel açıdan dikkat çekiciydi. Arenalar genellikle oval veya yuvarlak bir plan üzerine inşa edilirdi. Bu da izleyicilerin sahnenin her yerini rahatça görebilmesini sağlardı. Arenaların en ünlüsü olan Kolezyum, 4 ana katmandan oluşur ve her katman farklı bir mimari düzenle süslenmiştir. Arenanın altındaki Hipogeum, arena altyapısının karmaşıklığını gösterir. Bu yer altı tünel ve odalar sistemi, gladyatörlerin ve hayvanların arenaya hızla çıkmasını sağlardı. Hipogeum'da, vinçler, rampalar ve mekanik kapaklar bulunurdu. Bu da sahne değişikliklerinin ve sürprizlerin kolayca gerçekleştirilmesini sağlardı. Arenaların zeminleri genellikle kumla kaplanırdı. Bu, hem kanın hızla emilmesini, hem de gladyatörlerin düşme durumunda yaralanmalarının azaltılmasını sağlardı. Arenaların oturma düzeni de dikkatle planlanmıştı. Roma toplumu sınıflara ayrıldığından, oturma düzeni de bu sınıflara göre belirlenirdi. İmparator ve senatörler, arenanın en iyi yerlerinden, yani alt kısımlardan izlerken, sıradan vatandaşlar ve köleler daha üst sıralarda otururlardı. Bu hiyerarşik düzen, Roma toplumunun sosyal yapısını yansıtırdı. Antik Roma arenalarının inşasında kullanılan teknikler ve malzemeler, Roma mühendisliğinin ne kadar ileri düzeyde olduğunu gösterir. Bu yapılar, genellikle yerel taş ve tuğla kullanılarak inşa edilirdi. Kolezyum, traverten taşından yapılmıştır. Bu taş hem dayanıklı hem de estetik açıdan çekiciydi. Arenaların yapımında kullanılan diğer önemli malzeme, Roma betonu olarak bilinen opus çimentosudur. Bu beton, volkanik kül, kireç ve su karışımından oluşur ve modern betonun öncüsü olarak kabul edilir. Roma betonu, su geçirmez ve son derece dayanıklı olduğu için, arenaların uzun ömürlü olmasını sağlamıştır. İnşaat sırasında, ahşap iskeleler ve vinçler gibi araçlar kullanılırdı. Bu araçlar, ağır taş bloklarının ve diğer yapı malzemelerinin kaldırılmasını ve yerleştirilmesini kolaylaştırırdı. Roma mühendisleri, ayrıca kemerler ve tonozlar gibi yapısal elemanları da kullanarak, büyük açıklıkları destekleyebilen dayanıklı yapılar inşa etmişlerdir. Arenaların yapımında dikkat edilen bir diğer önemli unsur ise, drenaj sistemleriydi.
Arenaların zeminindeki kanallar ve borular, yağmur suyunun hızlıca tahliye edilmesini sağlardı. Bu sayede, gösteriler sırasında sahnenin kuru kalması garanti edilirdi. Antik Roma'da gladyatörler, halkın büyük ilgiyle izlediği, arenalarda ölümüne dövüşen savaşçılardı. Ancak, bu savaşçıların çoğu kendi istekleriyle bu tehlikeli mesleği seçmemişti. Gladyatörlerin kökenleri genellikle köleler, mahkumlar ve savaş esirlerine dayanıyordu. Her biri, farklı şartlar ve zorunluluklar altında arenada savaşmak zorunda kalmıştı. Roma İmparatorluğu'nun genişlemesiyle birlikte, fethedilen topraklardan binlerce insan köle olarak Roma'ya getirilirdi. Bu köleler, çeşitli alanlarda çalıştırılırken, en güçlü ve dayanıklı olanları gladyatör olarak eğitilmek üzere seçilirdi. Gladyatör köleler, efendilerine ait olan ve genellikle özel gladyatör okullarında, luduslar, eğitilirdi. Bu okullarda, gladyatörlerin savaş teknikleri ve fiziksel dayanıklılıkları üzerine yoğun bir eğitim verilirdi. Gladyatör okullarında hayat zor ve acımasızdı. Ancak başarılı olanlar ve hayatta kalanlar, bazen özgürlüklerini kazanma şansına sahip olabilirdi. Roma'da suç işlemiş olanlar da gladyatör olmaya zorlanırdı. Özellikle ağır suçlardan hüküm giyen mahkumlar, arenalarda dövüşmeye mahkum edilirdi. Bu, hem bir ceza, hem de bir eğlence aracı olarak kullanılırdı. Mahkum gladyatörler, genellikle çok az eğitim alır ve arenada hayatta kalma şansları oldukça düşük olurdu. Onlar için arenada dövüşmek, kaçınılmaz bir ölümle yüzleşmenin bir yoluydu. Roma'nın fetihleri sırasında ele geçirilen savaş esirleri de gladyatör olarak kullanılırdı. Bu esirler, genellikle düşman ordularının askerleriydi ve savaş becerileri nedeniyle gladyatör olarak değerli görülürdü. Savaş esirleri, genellikle gladyatör okullarında yoğun bir eğitimden geçer ve arenada dövüşmek üzere hazırlanırdı. Onlar için arenada dövüşmek, hayatta kalma ve belki de özgürlüklerini geri kazanma fırsatıydı. Savaş esirleri ve mahkumlar arasında, Roma toplumunun farklı düşmanlarına karşı zafer kazanmanın ve bu zaferleri halka gösterişli bir şekilde kutlamanın bir yolu olarak görülürdü. Arenada savaşan bu insanlar, Roma'nın gücünü ve üstünlüğünü simgeleyen canlı araçlar olarak kullanıldı. Her ne kadar gladyatörlerin büyük bir kısmı köleler, mahkumlar ve savaş esirlerinden oluşsa da, bazı özgür doğan Romalılar da gladyatör olmayı seçmiştir. Bu kişiler, çoğunlukla borçlarını ödemek, ün kazanmak ya da macera arayışı içinde bu tehlikeli mesleğe girmişlerdir. Özgür doğan gladyatörler, arenada gösterdikleri başarılarla büyük ün ve servet kazanma şansına sahip olabilirlerdi. Ancak, bu nispeten nadir bir durumdu ve gladyatörlerin büyük çoğunluğu zorla arenaya çıkartılan insanlardı. Gladyatörler, Roma İmparatorluğu'nun en popüler ve merakla izlenen savaşçılarıydı. Ancak, arenalarda başarıya ulaşmak ve hayatta kalmak için sıkı bir eğitimden geçmeleri gerekiyordu. Bu eğitimler, genellikle Ludus adı verilen gladyatör okullarında gerçekleştirilirdi. Bu okullar, köle sahipleri veya özel eğitmenler tarafından yönetilirdi. Gladyatör eğitimi, fiziksel dayanıklılık, dövüş teknikleri ve strateji üzerine yoğunlaşırdı. Günlük antrenmanlar, koşu, ağırlık kaldırma ve dayanıklılık egzersizleri gibi fiziksel aktivitelerle başlardı. Bu temel egzersizler, gladyatörlerin genel kondisyonlarını artırmak ve savaşa hazırlıklı olmalarını sağlamak için gerekliydi. Daha sonra, dövüş teknikleri üzerine eğitimler başlardı. Gladyatörler, tahta kılıçlar ve kalkanlar kullanarak, birebir dövüş tekniklerini öğrenirlerdi. Eğitmenler, gladyatörlere farklı silahlarla nasıl savaşılacağını, savunma tekniklerini ve saldırı stratejilerini öğretirdi. Ayrıca, gladyatörler farklı zeminlerde ve koşullarda dövüşmeyi de öğrenirdi. Bu sayede arenada karşılaşabilecekleri çeşitli durumlara hazırlıklı olurlardı. Eğitim sırasında, gladyatörler birbirleriyle sık sık sparring yapardı. Bu pratik dövüşler, gladyatörlerin gerçek dövüş koşullarında yeteneklerini test etmelerine ve geliştirmelerine olanak tanırdı. Eğitmenler, bu dövüşleri yakından izler ve gladyatörlerin hatalarını düzeltmek için geri bildirimde bulunurdu. Gladyatör okullarında eğitim sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel dayanıklılığı da kapsardı. Gladyatörlerin,
arenada karşılaşacakları tehlikelere ve baskıya karşı psikolojik olarak da hazırlanması gerekirdi. Bu nedenle, eğitmenler gladyatörlere cesaret, azim ve kararlılık aşılamaya çalışırdı. Gladyatörler, arenada farklı dövüş stilleri ve silahlar kullanarak savaşan çeşitli türlere ayrılırdı. Her türün kendine özgü özellikleri, silahları ve zırhları bulunurdu. Murmillo gladyatörleri, geniş ve düz bir kılıç kullanırdı. Ayrıca, büyük ve dikdörtgen şekilli bir kalkan taşırdı. Murmillo gladyatörleri, genellikle başlarını koruyan bir miğfer ve vücutlarının üst kısmını koruyan bir zırh giyerlerdi. Sağ bacaklarında ise ek bir koruma bulunurdu. Retiarius gladyatörleri, uzun bir üç dişli mızrak, bir ağ ve kısa bir hançer kullanırdı. Bu farklı gladyatör türleri, arenada izleyicilere çeşitli ve heyecan verici dövüşler sunardı. Her türün kendine özgü dövüş stili ve silahları, arenadaki stratejileri ve dinamikleri çeşitlendirirdi. Bu çeşitlilik, gladyatör oyunlarının Roma halkı tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmesinin nedenlerinden biriydi. Antik Roma'da gladyatör savaşları ve diğer arenalarda düzenlenen gösteriler, büyük bir dikkat ve titizlikle organize edilirdi. Bu etkinlikler, genellikle devlet tarafından finanse edilirdi ve Roma halkına ücretsiz olarak sunulurdu. İmparatorlar ve yüksek rütbeli yetkililer, bu tür gösterileri düzenleyerek, halkın desteğini kazanmayı ve siyasi güçlerini pekiştirmeyi amaçlardı. Gösterilerin düzenlenmesi, birçok aşamayı kapsardı. İlk olarak, gladyatör okullarıyla iletişime geçilerek dövüşçüler seçilirdi. Bu okullar, arenada dövüşmek üzere hazırlanan gladyatörleri sağlardı. Aynı zamanda, egzotik hayvanlar ve diğer gösteri unsurları da temin edilirdi. Bu hayvanlar, Roma'nın fethettiği topraklardan getirilir ve arenada sergilenmek üzere özel olarak eğitilirdi. Gösterilerin planlanması sırasında, arenanın hazırlanması da önemli bir aşamaydı. Arenanın zeminine kum dökülür ve hipogeum adı verilen yeraltı yapıları düzenlenirdi. Arenanın dekorasyonu ve sahne düzeni de büyük bir titizlikle yapılırdı. Böylece izleyicilere görsel açıdan etkileyici bir deneyim sunulurdu. Gösteriler, sabah erken saatlerde başlar ve genellikle akşama kadar sürerdi. Roma arenalarında düzenlenen savaşlar ve gösteriler, farklı türlerde ve formatlarda gerçekleştirilirdi. Bu çeşitlilik, izleyicilere çeşitli ve heyecan verici deneyimler sunmayı amaçlardı. Munera, gladyatör dövüşleri olarak bilinir ve Roma'nın en popüler gösteri türlerinden biridir. Bu dövüşler, genellikle iki gladyatörün birbirine karşı savaşması şeklinde düzenlenirdi. Gladyatörler, farklı türlerde ve silahlarla donatılmış olabilirlerdi. Bu da dövüşlerin çeşitliliğini artırırdı. Munera dövüşleri, büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenir ve gladyatörlerin becerilerini sergilemesi için önemli bir platform sağlardı. Dövüşler genellikle ölümle sonuçlanmasa da, seyirciler sık sık ölümcül yaralanmalar ve dramatik anlarla karşılaşırdı. Venationes, arenada düzenlenen hayvan avları ve dövüşleridir. Bu gösterilerde, vahşi hayvanlar gladyatörler veya özel olarak eğitilmiş avcılar tarafından avlanırdı. Aslanlar, kaplanlar, ayılar, boğalar ve hatta filler gibi egzotik hayvanlar arenada sergilenirdi. Venationes gösterileri, Roma'nın fethettiği topraklardan getirilen hayvanların zenginliğini ve çeşitliliğini gözler önüne sererdi. Bu gösteriler, izleyicilere hem vahşi doğanın tehlikelerini, hem de insanın bu doğaya hükmetme yeteneğini sergilemeyi amaçlardı. Naumachia, su dolu arenalarda düzenlenen deniz savaşlarıdır. Bu gösteriler, arenanın ortasına büyük su havuzları inşa edilerek gerçekleştirilirdi. Naumachia gösterilerinde, gemiler ve deniz savaşçıları kullanılarak deniz muharebeleri canlandırılırdı. Bu gösteriler, Roma'nın deniz gücünü ve mühendislik becerilerini sergilemek için kullanılırdı. Naumachia, büyük ve karmaşık organizasyonlar gerektirirdi ve genellikle önemli kutlamalar veya imparatorluk zaferleri gibi özel olaylar için düzenlenirdi. Gladyatörler, Antik Roma'da hem korkulan hem de hayranlık duyulan figürlerdi. Hayatları, gladyatör okullarında sıkı ve disiplinli bir eğitim süreciyle şekillenirken, arenada cesaret ve yeteneklerini sergilemek zorundaydılar. Gladyatörlerin günlük yaşamı,
fiziksel ve zihinsel olarak zorlu bir rutine dayanıyordu. Beslenme de gladyatörler için hayati öneme sahipti. Onların güçlü ve sağlıklı kalabilmeleri için, protein açısından zengin bir diyetle beslenmeleri sağlanırdı. Bu diyet genellikle et, fasulye, arpa ve çeşitli sebzelerden oluşurdu. Ayrıca, yaralanmalardan hızlıca iyileşmelerini sağlamak için tıbbi bakım da sunulurdu. Gladyatörlerin savaşlardaki rolleri, sadece fiziksel güçlerini değil, aynı zamanda stratejik düşünme yeteneklerini de sergilemelerini gerektirirdi. Gladyatörler, arenada rakiplerinin zayıf noktalarını bulmak ve kendilerini koruyacak hamleler yapmak zorundaydı. Dövüşlerin çoğu ölümle sonuçlanmasa da, ciddi yaralanmalar ve ölümler sıkça yaşanırdı. Arenada hayatta kalmak, gladyatörler için büyük bir başarı ve onur kaynağıydı. Roma halkı, gladyatör savaşlarını büyük bir tutkuyla takip ederdi. Bu gösteriler, halk için hem eğlence hem de sosyal bir olaydı. Arenada düzenlenen dövüşler, halkın günlük yaşamının monotonluğundan kaçmasına ve heyecan verici anlar yaşamasına olanak tanırdı. Gladyatör savaşları, aynı zamanda Roma'nın gücünü ve zaferlerini kutlamak için kullanılan bir araçtı. Roma halkı, gladyatörleri kahramanlar olarak görürdü. Onların cesareti ve yetenekleri, halkın büyük hayranlığını kazanırdı. Gladyatörler, arenada gösterdikleri performanslarla ün kazanabilir ve halkın sevgisini elde edebilirdi. Özellikle başarılı gladyatörler, şöhret ve hatta özgürlük kazanma şansına sahip olabilirdi. İnsanlar, gladyatörlerin dövüşlerini izlerken onlara tezahürat yapar ve onları desteklerdi. Gladyatör savaşları, Roma İmparatorluğu'nun uzun süre boyunca popüler bir eğlence kaynağı olmuştu. Ancak, zamanla bu savaşlar azalmaya ve nihayetinde sona ermeye başladı. Gladyatör savaşlarının sona ermesinin birkaç önemli nedeni vardır. Birincisi, ekonomik nedenlerdir. Gladyatör savaşlarının düzenlenmesi oldukça maliyetliydi. Gladyatörlerin bakımı, eğitimi ve arenaların bakımı büyük harcamalar gerektiriyordu. Roma İmparatorluğu'nun ekonomik sıkıntılar yaşadığı dönemlerde, bu tür etkinliklere yapılan harcamalar giderek azaltıldı. İmparatorluğun ekonomik durumu kötüleştikçe, gladyatör savaşlarının finansmanı zorlaştı. Bir diğer neden ise, sosyal ve kültürel değişimlerdir. Roma İmparatorluğu'nun genişlemesi ve farklı kültürlerin etkisi, toplumun gladyatör savaşlarına bakış açısını değiştirdi. İnsanlar, bu tür şiddet dolu gösterilere olan ilgilerini yitirmeye başladı. Ayrıca, gladyatör savaşlarının barbarca ve insanlık dışı olduğu yönünde görüşler giderek yaygınlaştı. Bu tür düşünceler, gladyatör savaşlarının sona ermesinde etkili oldu. Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nda yayılması da, gladyatör savaşlarının sona ermesinde önemli bir rol oynadı. Hristiyanlık, merhamet, insan sevgisi ve şiddetten uzak durma gibi değerleri vurgulayan bir din olarak, gladyatör savaşlarına karşı güçlü bir duruş sergiledi. Hristiyan liderler ve düşünürler, gladyatör savaşlarını açıkça kınadılar ve bu tür gösterilerin sona ermesi için çağrılarda bulundular. Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesiyle birlikte, gladyatör savaşlarına olan toplumsal tepki daha da arttı. 325 yılında toplanan 1. İznik Konsili'nde, Hristiyan liderler gladyatör savaşlarına karşı çıkmış ve bu tür etkinliklerin yasaklanmasını istemiştir. Bu kararlar, gladyatör savaşlarının sona ermesi sürecinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Son olarak, 404 yılında İmparator Honorius, Roma'daki son gladyatör dövüşlerini yasakladı. Bu yasak, Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu üzerindeki etkisinin bir göstergesi olarak, gladyatör savaşlarının sona erdiğini simgeliyordu. Hristiyanlık, bu tür şiddet dolu gösterilerin toplumdan tamamen kaldırılması için kararlı bir şekilde mücadele etti. Gladyatör savaşlarının sona ermesiyle birlikte, arenalarda zamanla işlevsiz hale geldi ve terk edilmeye başlandı. Arenaların yok oluş süreci birkaç aşamada gerçekleşti. İlk aşamada, arenalar yavaş yavaş bakımsız kaldı ve kullanılmaz hale geldi. Gladyatör savaşlarının sona ermesiyle birlikte, bu büyük yapılar boş kaldı ve bakım masrafları karşılanmadı. Terk edilen arenalar, doğal süreçlerle aşınmaya ve yıkılmaya başladı.
İkinci aşamada, arenaların taşları ve diğer yapı malzemeleri başka inşaat projelerinde kullanılmak üzere söküldü. Orta Çağ döneminde, Roma'da ve diğer bölgelerdeki arenaların taşları, kiliseler, kaleler ve diğer binaların yapımında yeniden kullanıldı. Bu, arenaların hızla yok olmasına neden oldu. Üçüncü aşamada, şehirlerin genişlemesi ve modernleşmesiyle birlikte, arenaların kalıntıları yerleşim alanlarına dönüştü. Roma gibi büyük şehirlerde, arenaların üzerine yeni binalar inşa edildi ve bu tarihi yapılar tamamen ortadan kalktı. Ancak, bazı arenalar kısmen korunmuş ve arkeolojik sit alanları olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Gladyatörler ve arenalar, modern popüler kültürde de büyük bir ilgiyle karşılanmaktadır. Kitaplar, filmler, diziler ve oyunlar, Antik Roma'nın bu heyecan verici ve dramatik unsurlarını işlemeye devam ediyor. Bu eserler, gladyatörlerin cesareti, mücadelesi ve trajedisi etrafında şekilleniyor ve izleyicilere tarihsel bir yolculuk sunuyor. En bilinen örneklerden biri, Ridley Scott'un yönettiği ve Russell Crowe başrolünü oynadığı Gladyatör filmidir. Bu film, Roma İmparatorluğu'nun görkemini ve gladyatörlerin hayatını etkileyici bir şekilde beyaz perdeye yansıtmıştır. Gladyatör, büyük bir başarı elde etmiş ve gladyatör savaşlarına olan ilgiyi yeniden canlandırmıştır. Sosyal ve kültürel etkiler açısından, gladyatör savaşları Roma toplumunun dinamiklerini ve sınıf farklarını yansıtır. Gladyatörler, çoğunlukla köleler, savaş esirleri ve suçlulardan oluşsa da, arenada gösterdikleri başarılar, onları toplumda özel bir konuma yükseltebilirdi. Gladyatörler, Roma'nın sosyal yapısında bir paradoks yaratır. Hem en alt sınıftan gelenler, hem de kahraman olarak görülenlerdi. Günümüzde, gladyatör savaşlarının tarihi mirası, arkeolojik buluntular, popüler kültür ve akademik araştırmalar aracılığıyla yaşatılmaktadır. Bu miras, Antik Roma'nın zengin tarihini ve kültürel çeşitliliğini anlamamıza yardımcı olurken, aynı zamanda geçmişin dramatik ve etkileyici hikayelerini günümüze taşımaktadır. Eğer bu tür içeriklere meraklıysanız, diğer içeriklerimize göz atmayı unutmayın. Destekleriniz ve ilginiz için teşekkür ederim. Bir sonraki keşif yolculuğunda görüşmek üzere.